17 Kasım 1993 Paris. Bir tarafta Fransa, Dünya Kupası'na gitmek için yalnızca bir puana ihtiyacı var. Karşılarında ise Bulgaristan. Onlar için hesap daha zor. Kazanmak zorundalar. Futbol tarihinin en acımasız günlerinden biri başlayacak. Paris'teki Parc des Princes stadının tribünleri tıklım tıklım dolu. Fransız taraftarlar 1994 Dünya Kupası biletinin artık ceplerinde olduğuna inanıyor. Takımda Eric Cantona var, Jean-Pierre Papin var, Laurent Blanc var ve Fransa'nın teknik direktörü Gérard Houllier. Her şey Fransızların istediği gibi görünüyor. Ama futbolun bir kuralı vardır. Maç bitmeden hiçbir şey bitmiş değildir. Ve o gece Paris'te bunun bedeli çok ağır ödenecektir. Maç başlıyor. Fransa oyunun kontrolünü elinde tutuyor. Dakikalar ilerliyor derken 31. dakika Fransa aradığı golü buluyor. Eric Cantona golü atıyor. Fransa 1-0 öne geçiyor. Artık Fransa Dünya Kupası'na gitmeye daha yakın. Ancak Bulgaristan pes etmiyor ve sadece 2 dakika sonra Emil Kostadinov sahneye çıkıyor. Gol, skor 1-1. Fransız tribünlerindeki coşku bir anda sessizliğe dönüşüyor. Fakat beraberliğe rağmen Fransa'nın hala avantajı vardı. Beraberlik bile Fransa'yı Dünya Kupası'na götürüyordu. İkinci yarı başlıyor. Zaman ilerliyor. 80. dakika, 81. dakika, 82. dakika. Fransa artık zamanı tüketmeye çalışıyordu. Bulgaristan ise deli gibi saldırıyordu. Çünkü Bulgaristan için beraberlik ölüm demekti. Mutlak surette galip gelmesi gerekiyor. Bulgaristan'ın bir gole ihtiyacı var. Sadece bir gol. Bulgaristan'ı 1994 Dünya Kupası'na götürecek o bir gol. Fransa ise dakikaları sayıyor. Tribünlerde herkes aynı şeyi düşünüyor. Az kaldı, sabredin, birkaç dakika daha ve sonra normal süre bitmek üzere. Fransızlar Dünya Kupası'na sadece saniyeler uzakta. Ama futbol bazen 90 dakika değildir. Bazen bir maç son birkaç saniyede yeniden yazılır. Bulgaristan topu kazanıyor. Orta sahadan bir hücum başlıyor. Top ileri taşınıyor ve top Emil Kostadinov'a geliyor. İşte o an Paris'te zaman sanki duruyor. Emil Kostadinov ceza sahasına yaklaşıyor. Fransız savunması geri çekiliyor ve şut, gol. Emil Kostadinov 2-1. Parc des Princes adeta donuyor. Bulgaristanlı futbolcular sahada çılgınca birbirlerine sarılıyor. Şok içindeki Fransız futbolcular ise o an yere yığılıyor. Çünkü artık çok geç. Fransa'nın Dünya Kupası'na gidebilme hayali bitmişti. Ve Bulgaristan, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan 1994 Dünya Kupası'na gidiyor. Üstelik bu sadece bir galibiyet değil, futbol tarihine kazanacak gecenin başlangıcı. Fransa için bu mağlubiyetin bedeli ağır olacaktı. Daha önce 1990 Dünya Kupası'na katılamadılar. Şimdi yine 1994 Dünya Kupası'na katılmayı başaramadılar. Üst üste 2 defa Dünya Kupası'na katılamamak belki en acı ve ağır olanıydı. Oysa ki
Paris'teki maçın son saniyesine kadar Dünya Kupası'na gidebilme biletini ellerinde tuttuklarını düşündüler. Ne yazık ki futbol onlara acımasız bir ders verdi. Bir maç son düdük çalmadan kazanılmaz. Bu büyük şokun daha da acı olan tarafı şuydu: Fransa'nın Dünya Kupası hayali bir gol yüzünden değil, birkaç saniyede kayboldu. Bulgaristan içinse aynı saniyeler tarihin en güzel anlarından birine dönüştü. İki takım, aynı stadyum, aynı dakikalar, aynı saniyeler ama tamamen farklı iki kader. İşte futbolun büyüsü tam olarak burada. Çünkü bazen bir takımın en büyük hayali başka bir takımın en büyük hikayesine dönüşebilir. 17 Kasım 1993 Paris, son saniye Emil Kostadinov ve Fransız futbol tarihinin asla unutamayacağı o yürek sızlatan cümlesi: Dünya Kupası'na Fransa değil, Bulgaristan gidiyor.